Tünelcilikte jeolojik belirsizlik sadece bir risk değil, projenin kaderini belirleyen temel değişkendir. Geleneksel mühendislikte kaya sağlam mı sorusuna evet ya da hayır deriz. Ama doğa her zaman bu kadar net değildir. İşte bulanık mantık bu gri alanları matematiksel olarak tanımlamamıza olanak tanır. 0 ile 1 arasında sonsuz olasılığı yönetiriz. Bir kaya kütlesinin orta derecede zayıf olması, bulanık bir küme içindeki üyelik derecesiyle ifade edilir. Karar destek modellerimiz RMR, Q sistemi ve GSI gibi parametreleri ham veri olarak kabul eder ve işler. Şimdi bu teorik altyapıyı projemizdeki en kritik aşamalardan biri olan vaka analiziyle somutlaştıralım. 400 metre derinlikte hem yüksek yeraltı su basıncı hem de aşırı heterojen bir kaya yapısı mevcut olsun. Klasik seçim matrisleri EPB ve SILARA arasında kararsız kalırken bulanık mantık devreye girer. Bulanık kümelerde su basıncı, kaya dayanımı ve süreksizlik aralığı tanımlıdır. Analitik hiyerarşi süreciyle bu kriterlerin ağırlıkları güvenlik %45, maliyet %25, hız %30 gibi oranlarla belirlenir. Uzman görüşleri ise matematiksel tutarlılık endeksine göre valide edilir. Bu işlemler bittikten sonra Slurry Shield teknolojisi bu vaka için %88'lik bir uygunluk planı ile rakipsiz görünmektedir. Ancak modelimiz sadece makine seçmez. Aynı zamanda operasyonel limitleri de belirler. Örneğin ayna basıncı 2,5 barın altına düştüğünde sistemimiz otomatik olarak kritik uyarısı vermektedir. Bu dinamik karar desteği sayesinde sahadaki beklenmedik duruşları %22 oranında azaltıyoruz. Şimdi modellerin arka planındaki yani bulanık mantık kural tabanına göz atalım. Eğer kaya sertliği yüksek ve su basıncı düşükse etki kuvvetini optimize et kuralını ele alalım. Bu kurallar onlarca yıllık mühendislik tecrübesinin dijital bir hafızaya dönüştürülmüş halidir. C++ ve MATLAB üzerinden çalışan bu algoritmalar TBM'in PLC sistemine entegre edilebilir. Vaka analizimizde gördüğünüz gibi doğru matris kullanımı milyon dolarlık hasarların önüne geçer. Şimdi biraz daha derine inmek gerekirse, üyelik fonksiyonlarının tipi sonuçları nasıl etkiler? Gaussian eğrileri jeolojideki doğal geçişleri temsil etmekte çok daha başarılı sonuçlar verir. Durulaştırma aşamasında bulanık sonuçları net bir mühendislik değerine dönüştürürüz. Örneğin orta sert kaya kümesinden çıkan sonuç bize 120 megapaskallık net bir kırıcılık değeri verir. Tünelcilikte bir diğer önemli model ise risk öncelik sayısı odaklı karar destek sistemleridir. Bulanık mantıkla desteklenen risk öncelik sayısı, öznel değerlendirmeleri objektif bir risk skoruna çevirir. Vaka analizimizde ani su baskını riski, risk öncelik sayısı bulanık modeliyle önceden kritik olarak sınıflandırılmıştır. Bu sayede Slurry devresindeki pompa kapasiteleri daha kazı başlamadan %30 oranında arttırılmıştır. Sonuç olarak hiçbir beklenmedik duruş yaşanmadan bu zorlu zon geçirilebilir. Mühendislikte sezgi değerlidir. Ancak veri hayatta kalmanızı sağlar. Karar destek sistemleri dev projelerdeki iletişim kopukluklarını da minimize eder. Projenin tüm paydaşları aynı bulanık mantık modelinin çıktılarına güvenerek ortak bir dil konuşur. Aynı zamanda AHP matrisindeki duyarlılık analizi kararların ne kadar dirençli olduğunu ölçer. Mesela eğer çelik fiyatları %10 artarsa TBM seçimimizin hala mantıklı mı? Model bize bunu saniyeler içinde söyleyebilir. Bu mühendislik ekonomisi ve jeotekniğin mükemmel bir evliliğidir. Serinin bu bölümüne kadar mekanik ve teknolojik detaylara odaklandık. Bu bölümden sonra akıllı tünelcilik evresine geçiş yapıyoruz. Gelecekte makineler önlerindeki zemini sismik verilerle görüp kendi kararlarını verebilecek mi? Bulanık mantık, otonom kazı sistemlerinin sinir sistemlerini oluşturabilecek mi gibi konuları sonraki bölümlerde ele alacağız. Bölümümüzü kapatırken her mühendisin bu dijital dönüşüme hazır olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler.